Bu mesajı görmen kesinlikle bir rastlantı değil. Kalbini bu öğretiye açtığında hayatında gerçek bir sıçrama yaşayabilirsin. Kendinle ilgili o sessiz ve derin varlığın aslında her an seninle birlikte hareket ettiğini hiç düşündün mü? Joe Dispenza'nın öğretilerinden esinlenerek söylüyorum. İçindeki duygu ve inançların etrafına görünmez bir enerji dalgası yayıyor. Henüz tek bir kelime bile söylemeden o dalga çevrene ulaşıyor, hatta bazen tanımadığın insanlar bile bu sessiz titreşimden payını alıyor. Eminim market sırası beklerken aniden gerildiğin o günü ya da iş yerinde üst üste yaşadığın anlaşmazlıklarla boğulduğun haftayı hatırlarsın. Belki evdeki herkes bir anda asabi veya mutsuz görünmüştü. Sonra aynı şekilde bambaşka zamanlarda insanların sana karşı birden daha sıcak, daha yardımsever davrandığını da görmüşsündür. Sanki dünkü buz gibi hava uçup gitmiş gibi. İşte bu tesadüf değil. Çünkü senin yaydığın içsel enerji başkalarının sana tepkisini etkiliyor. Peki bu videoyu tam saat kaçta gördün? Belki 11:11, belki başka bir rakam seni etkiledi veya evrenden bir mesaj aldığını hissettin. Lütfen yorumlarda paylaş. Hem saatini hem de hangi ilahi işarete inandığını yazabilirsin. Dispenza'nın vurguladığı gibi bu mesajı yüreğinde kabul edersen bir üst enerji düzeyine doğru kocaman bir adım atabilirsin. Sen sadece kendine izin ver. İçindeki ışığı kucaklamaya başladığında fark edeceksin ki her şey yavaş yavaş dönüşüyor. Kimi zaman başkalarının sana nasıl davrandığını tamamen onların keyfine, kişilik özelliklerine ya da talihsiz rastlantılara bağlamak istersin. Oysa bu denklemde senin duruşun, senin içsel titreşimin de büyük rol oynar. İçinden geçirdiğin her sitem, bastırdığın her kırgınlık, biriktirdiğin her hüzün ya da öfke adeta görünmez bir frekans gibi etrafına yayılır. Çevrendeki insanlar bu duygusal sinyalleri bilinçli olarak anlamasa bile sezgileri ve davranışlarıyla senin yayınına uyum sağlar veya tepki gösterir. Eğer derinlerde beni hep görmezden geliyorlar inancına sahipsen, tam da bu inancı doğrulayan deneyimlerle karşılaşma ihtimalin yükselir. Öte yandan, ben değerliyim ve görülmeyi hak ediyorum duygusunu içtenlikle taşıyorsan, çoğu zaman etrafındaki insanlar da bunu kabul etmeye yönelir. Tıpkı bir radyo istasyonu gibi yayın yaptığın frekansa uygun olan dinleyicileri etrafına çekersin. Unutma, hangi dalgayı yayarsan o dalgayı yakalamak isteyenler mutlaka sana doğru gelir. Belki kafanın içinde patronun beni azarlaması veya ailemin her fırsatta laf sokması benim hatam mı diye sorup duruyorsun. Oysa bunu bir suç meselesi olarak görmek yerine etkileşim gerçeği olarak yorumlamak çok daha faydalı olabilir. Çünkü tıpkı günlük hayatta ne konuşacağını, nasıl giyineceğini, nerede geri çekilip nerede öne çıkacağını belirleyen pek çok içsel dinamik varsa, İnsanların sana tepkilerinde de senin yaydığın ipuçlarının büyük rolü var. Elbette zaman zaman dış koşullar ya da karşındaki kişinin kendi sorunları da işin içine girer. Ama tekrar eden bir kalıp fark ediyorsan, hep benzer türde anlaşmazlıklar yaşıyor veya aynı tip insanlardan benzer yaralar alıyorsan, muhtemelen içindeki bir mesaj dış dünyaya farkında olmadan yansıyordur. Hep aldatılıyorum diyen birinin bilinç dışı düzeyde bana güvenilmez davranılacak, bunu bekliyorum sinyali göndermesi aslında çok sık rastlanan bir durumdur. Çünkü beklentiyle sonuç arasında çoğu zaman gözle görünmeyen ama güçlü bir bağ vardır. Tam bu noktada pek çok kişi ben böyle bir şey istemiyorum ki neden böyle bir sinyal yayayım diye düşünür. Aslında sorun isteyip istememek değil,
çoğu zaman bilincinin gerisinde saklanan eski bir yara, değersizlik hissi ya da sana öğretilen bir kalıp olabilir. Bilinçli zihnin elbette saygı görmek isterim demesi maalesef yeterli değil. Eğer bilinç dışı seviyede ben saygıya layık değilim inancı kök salmışsa dışarıya yaydığın gerçek mesaj o olacaktır. Bu yüzden ben güçlüyüm gibi olumlamaları tekrar tekrar söylesen de eğer kalbin derinlerinde hayır değilsin diye fısıldayan bir ses varsa çevrende senin içten yayılan o sessiz haykırışı hissedecektir. İşte bu yüzden neden yine aynı döngüye düştüm diye kendine kızmaktan vazgeçip aslında hangi inancın seni oraya sürüklediğine bakman çok daha etkili olur. Hangi duygu, hangi geçmiş deneyim seni bu düşünceye hapsetti? Bunu keşfedip yüzleştiğinde işte asıl gücü o zaman hissedeceksin. Hayatın boyunca biriktirdiğin anılar, duygular ve deneyimler sanki üst üste konan tuğlalar gibi duygusal alanında yer eder. Mesela zor bir çocukluk geçiren biri yetişkin olduğunda kimseye ihtiyaç duymayan ya da sürekli geri planda kalan rolde kendini bulabilir. Çocukken sana kimse el uzatmadıysa, büyüdüğünde de zaten kimse bana destek olmaz inancıyla hareket edebilirsin. Tabii ki bunu bilerek seçmezsin. İçindeki o köklü düşünce, isteksizce de olsa dışarıya aynı frekansı yayıp durur. Fark edilmediğini hissettiğin ortamlarda iyice sessizleşir. Birileri seni gerçekten dinlemek istediğinde bile, nasıl olsa umursayan yok deyip konuşmayı erken kesersin. Dış dünyada seni görmezden gelerek bu düşünceni doğrulamış olur. Böylece bir kısır döngü doğar. Her yeni deneyim eski yarayı biraz daha besler, yara beslendikçe de benzer deneyimlere kapı açılır. İşte bu döngüyü kırabilmek için önce içindeki inancı fark etmek gerekir. Asıl dikkat çekici nokta ise bu döngünün bir anda kırılabileceği gerçeği. Bazen bir terapist, bir arkadaş ya da okuduğun bir kitap göz ardı ettiğin o yarana veya eskimiş inancına ışık tutar. Bir aydınlanma yaşarsın. Aman Tanrım, ben gerçekten kendimi değersiz mi görüyorum diye sarsılır. Belki de çoktan unuttuğun bir çocukluk anısını hatırlarsın. Bu farkındalık anları, her şeyin başladığı ve aslında en kritik adımı attığın yerdir. Yine de farkına varmak tek başına yeterli olmayabilir. Devreye duygusal iyileşme girer. Bastırdığın ya da göz ardı ettiğin utanç, kırgınlık veya öfke gibi hisler artık yüzeye çıkacak alan bulur. Onları kabul etmeye, hatta onlarla biraz kalmaya istekli olduğunda, için seni yönlendiren o negatif titreşimi dönüştürme fırsatı doğar. Bu da tıpkı tıkanmış bir boruyu açmaya benzer. Başlarda suyun geçişi zor ve bulanık olabilir ama rahatlamayı sağladığında yepyeni bir akış başlar. Ve eski bakış açın yerini bambaşka bir anlayışa bırakır. Genellikle insanlar duygularıyla yüzleşmeyi yorucu, acı verici ve gereksiz olarak nitelendirir. Belki de o sarsıcı anıları yeniden hatırlamak istemezsin. Unutmanın ya da üstünü kapatmanın daha kolay olduğunu düşünürsün. Ancak unutmak o olayların ruhunda ve enerjinde bıraktığı izleri silemez. İçsel bedeninde sessizce fısıldar gibi, "Ben burada yaralıyım, iyileştirilmeyi bekliyorum" demeye devam eder. İşte asıl dönüşüm bu sesi duyup acılarınla cesurca yüzleşmeye başladığında ortaya çıkar. Gözyaşlarının, öfke patlamalarının veya hafif bir hüzün dalgasının getirdiği ferahlama, beklediğinden çok daha derin bir özgürleşmenin habercisidir. Bastırılmış enerjiler gün ışığına çıktıkça, hem ilişkilerinde hem de günlük yaşamında yeni bir akışı hissedersin.
Sanki eskiden karşı tarafın davranışlarını onun suçu olarak görürken, artık bu durumun kendi içindeki yaralardan kaynaklandığını fark edersin. Bu farkındalık sana hayatını yeniden şekillendirecek ve ruhunu hafifleten bir dönüşüm yolculuğuna adım atma gücü verir. Bu süreçte başkaları ya da dış olaylar üzerinde kontrolüm yok. Ancak kendi iç dünyamdan ben sorumluyum bilincine ulaşmak, adeta ruhunun derinliklerinden gelen bir uyanış gibidir. Eskiden biri sana kaba davrandığında bunun senin yetersizliğinin bir kanıtı olduğunu düşünür ya da içindeki o tuhaf suçluluk hissine kapılırdın. Artık ise bu kaba davranışın benimle ilgisi yok. Belki karşındakinin kendi çıkmazları var ya da ben eskiden kendime böyle davranılmayı hak ettiğime inanırdım diyerek içsel bir değerlendirmeye girebilirsin. İşte bu yeni bakış açısı sana her an bilinçli seçimler yapma gücü verir. Belki bu etkileşimi kabul etmeyeceğim, belki de cesurca "Bana böyle davranman beni rahatsız ediyor." diyeceğim. Böyle bir tavır çevrendekilere yepyeni ve ilham verici bir enerji sunar, çünkü artık beklentilerin değişmiştir. İnsanlar içsel gücünü ve kendine duyduğu saygıyı hissedebildiklerinde doğal olarak sana daha özenli ve değerli davranırlar. Zira asıl mesaj, "Ben kendime saygı duyuyorum, sen de buna saygı göstermelisindir." Bu farkındalık, yaşam yolculuğunda seni özgürleştirecek ve etrafındaki dünya ile olan etkileşimini kökten değiştirecek bir güçtür. Eski benliğinle seni tanıyanlar, dönüşümüne alışmakta zorluk çekebilir. Belki uzun zamandır senin sessiz, yardımsever tarafını istismar eden arkadaşların, artık çizdiğin net sınırları gördüklerinde şaşkınlıkla ve bazen de dirençle tepki verebilir. Ancak unutma, onların bu tepkileri senin hatan değil. Bu, onların kendi konfor alanlarını terk etmekte yaşadıkları rahatsızlığın bir yansımasıdır. Aynı şekilde seni yıllarca sadece kendi sorunlarını dinleyen biri olarak tanıyan kişiler, artık dengeli ve açık iletişim beklediğinde, alışık olmadıkları bu yeni tavrı garip karşılayabilirler. Çevreni değiştiremeyebilirsin. Ancak sen kendi dönüşümünü sürdürdükçe uyum sağlayamayanlar yavaşça hayatından çekilir. İşte bu senin için büyük bir fırsat demektir. Çünkü boşalan yere yeni titreşiminle uyumlu, sana gerçek saygı gösteren ve destekleyen insanlar girecektir. Kendi iç gücünü ortaya koyduğunda ruhunun derinliklerinden yükselen o parlak ışığı etrafındaki herkese yansıtır ve hayatına yepyeni anlamlar katar. Bazı ilişkiler senin içsel dönüşümünle birlikte yepyeni bir boyuta sıçrar. İçten paylaşılan gerçek duygular, samimiyet ve karşılıklı anlayış etrafındaki insanlara ilham verir. Böylece senin varlığın başkalarına da kendi yaralarını görme ve iyileştirme cesareti aşılar. Senin hikayen eski yaraları görmek ve onlarla yüzleşmek mümkünmüş dedirten bir umut ışığıdır. Bu, başkalarını etkilemeye çalışmak amacıyla değil, kendi yolculuğunu yaşamanın doğal, otantik sonucudur. Bir bakmışsın, kardeşin veya yakın arkadaşın, "Sen nasıl bu kadar kendinle barıştın?" diye sormaya başlamış. Sen de içtenlikle, "Ben de işin başında çok zorlandım. Ama eski izlerimi kabullenip onlarla yüzleşmeye başladım." diyerek deneyimlerini paylaşabilirsin. Onlar da kendi yaralarına bakmayı seçer veya seçmez. Fakat senin otonom, dingin ve kendine güvenen duruşun sözcüklerden öte etrafına ilham verecektir. Dış dünyadan övgü ya da alkış beklemeden kendi farkındalık yolculuğunda yavaşça ilerlediğinde hayatının derinliklerinde yepyeni bir tatmin bulacaksın. Çünkü başarıyı, mutluluğu ve değeri başkalarının onayında aramayı bıraktığında
İçsel gücün ve özgüvenin seni bambaşka ufuklara taşıyacak. Elbette beğenilmek ve takdir görmek insanı motive eden güzel şeylerdir. Ancak artık bunlara muhtaç kalmadan da yaşamını sürdürebilmek gerçek anlamda özgürleşmektir. Kim ne der, ne düşünür, endişesi yavaş yavaş kaybolduğunda içindeki huzur sarsılmaz ve seni cesur adımlar atmaya, risk almaya, kendi potansiyelini keşfetmeye davet eder. Etrafındakiler senin içten, rahat, eğlenceli ve gerçek bir insan olduğunu fark edecek. Çünkü içsel baskıların azaldığında yaratıcılık ve neşe kendiliğinden yeşerir. Unutma, bu yolculuk senin için bir özgürleşme ve yeni başlangıç demek. Sen de bu büyülü dönüşümü yaşadıkça hayatın sana sunduğu her anın değerini daha iyi hissedeceksin. İşte bu yüzden yıllardır aynı acıları ve eski yaraları tekrar tekrar yaşadığında "Neden hep böyle oluyor?" diye öfkelenmek yerine iç dünyana dönüp "Acaba bana hangi duyguyu göstermemi, hangi eski hikayeyi geride bırakmamı istiyor?" diye sormaya başladığında hayatında büyük bir dönüşüm başlar. Kimi insanlar bu soruya dalar dalmaz yıllardır içlerinde kilitli kalan o çocukluk anıları, belki ilkokulda öğretmeninden duydukları sert bir söz, belki de anne babalarının defalarca tekrarladığı o kırıcı cümle, bir anda gözyaşlarına boğulur, çünkü o eski izler savunma kalkanları olarak ördüğün duvarların ardında sessizce saklı kalmış ve seni yetişkinliğinde "Kimse beni dinlemez" inancına iter. Ancak bedenin ve zihnin o unutulmuş anıları asla gerçekten silemez. Onlar senin yaşamının bir parçası olarak kalır ve "Hala yaralıyım, iyileştirilmeyi bekliyorum" diye sessizce fısıldar. İşte bu zor hatırlama anlarında o acıyla cesurca yüzleşmek, içindeki eski inancı serbest bırakmak ve yeniden doğuşa kapı aralamak demektir. Çünkü tam o anda kalbinin derinliklerinden yükselen o gerçek güç sana yeni bir başlangıç için ilham verecek, ruhunun özgürlüğünü ortaya çıkaracak. Bu duygusal düzenleme eskisinden çok daha az korku ve çok daha fazla açıklık getiren bir dönüşüm sürecidir. Artık zor durumları kaçınmak yerine "Bu durum beni tetikliyor çünkü benzer bir duygu veya acıyla daha önce yüzleşmedim" diye samimiyetle gözlemleyebiliyorsun. Böylece panik veya öfke yerine kendini derinlemesine dinlemeye ve belki de daha yumuşak, anlayışlı bir iletişim kurmaya başlıyorsun. Bu yolculuk karşındaki kişi ne yaparsa yapsın, senin bütünlüğünü koruyarak kendi iç gücünle ayakta durmanı sağlıyor. İşte tam da bu. Gerçek bağımsızlık. Çevrendekiler tarafından hemen fark edilen, saygı, merak ve hayranlık uyandıran o özgün duruştur. Bazen içsel dönüşüm yolculuğunda insanlar "Bu sadece ben odaklı bir yaklaşım" diye düşünebilirler. Ancak asıl mucize kendi yaralarını fark edip onarmaya başladığında ortaya çıkar. Kalbinin derinliklerinden gelen acı seni daha duyarlı ve şefkatli kılar. Kendi acılarınla dürüstçe bağ kurduğunda başkalarının da acılarına karşı empati besler, gerçek bir anlayış geliştirirsin. Artık eskiden kırılganlığını saklamak için kendini feda etmeye çalışırken hissettiğin o zorluklar yerini hem kendi hem de çevrendekiler için sağlıklı sınırlar çizme gücüne bırakır. Kendi iç dünyanı özgürce ifade edebilmek, hayır diyebilmek ya da yardım isteyebilmek, ilişkilerinde gerçek denge ve samimiyetin temelini oluşturur. Unutma, insanlar ancak kendiyle barışık, içsel gücünü keşfetmiş birine kalpten yakınlık duyabilir. Maskelerin düştüğü o an, yaşamın sana sunduğu tüm deneyimler daha anlamlı, daha içten ve ruhunu doyuran bir hale gelir.
Dönüşüm yolculuğunda en zor adımlardan biri kendine verdiğin değeri tüm cesaretinle ortaya koyabilmektir. Derinlerde hep "ya reddedilirsem" diye fısıldayan bir korku var. Belki çocukluktan beri "sessiz kalırsan sorun çıkmaz" diye öğrenmişsindir. Ancak şimdi sesini yükseltmek, talepte bulunmak, katılmak ya da hatta itiraz etmek seni dünyada daha görünür kılar. Görünür olmak belki onaylanmama riskini de beraberinde getirir. Ama aynı zamanda içten, doyurucu iletişimin ve gerçek takdirin kapılarını aralar. Çünkü o dar güvenli sulardan çıkmadan hiçbir şey değişmez. Belki bazıları senin katkını yetersiz bulur, diğerleri ise bunu bu kadar içten ifade edebilmen beni hayran bıraktı der. Hem övgüye hem de eleştiriye dayanabilmenin gücünü keşfetmek sana eşsiz bir özgürlük getirir. Şimdi kendi değerinle barışık olarak hayatına adım atmaya hazır mısın? Kendi iç sesinle yönlendirilen bir insan olarak dünyayla kurduğun gerçek bağ, yaşamının kapılarını ardına kadar açacak. Unutma, bu yolculukta gerilemeler, küçük düşmeler ve eski tepkilerin yeniden ortaya çıkması tamamen doğaldır. Kimse tüm derin kalıplarından tek seferde sıyrılamaz. Önemli olan her düştüğünde biraz daha farkına varıp yeniden ayağa kalkabilmendir. Ben yine eskisi gibi davrandım. Demek ki hiçbir şey öğrenemedim diye kendini suçlamak yerine bu davranışımın ardında ne yatıyor, hangi korku yeniden yüzeye çıktı diye sormak her hatanın aslında öğrenilecek bir ders olduğunu gösterir. Böyle baktığında yeniden başlamak bir ceza değil, daha derinlere inmek için altın bir fırsata dönüşür. Yavaş ama istikrarlı adımlarla esnekliğin ve farkındalığın artar. Eskiden seni günlerce moral bozukluğuna sürükleyen eleştiriler artık sadece kısa bir burukluk anına dönüşür ve sonrasında "ben yine de değerliyim, yine de ilerleyeceğim" diyebilecek kadar güçlenirsin. Kendi enerjinle barıştığında bu yolculuğun en tatlı meyvelerinden birini tatmış olursun. Artık başkalarının hareketlerini yüceltmeye ya da onları küçümsemeye ihtiyaç duymazsın. Çünkü onların davranışları seni tanımlamaz. Birisi seninle anlaşmazlığa düştüğünde eskisi gibi sert savunmalara başvurmadan "bu sadece bir fikir ayrılığı, benim değersizliğim ya da zayıflığım değil" diyerek soğukkanlılığını koruyabilirsin. Böyle bir duruş etrafındaki insanların da sakinleşmesine vesile olur. Çünkü çatışma ortamında bile senin sükunetin ve içsel gücün onlara ilham verir. Bazıları senin bu dinginliğinden cesaret alır. Kendi sert tutumlarını hafifletmeye başlarken, bazıları ise seninle uğraşmanın artık anlamsız olduğunu fark edip geri çekilir. Her iki durumda da bu değişim senin lehine işler. Kendi enerjinle barışık olmak, gerçek özgürlüğün kapılarını aralar. Çünkü sen, başkalarının tepkileri yerine iç sesinle ve kendi değer bilincinle varlığını ortaya koyarsın. İlişkiler yeniden şekillenirken, kariyer ve kişisel hedeflerde de yepyeni ufuklar açılıyor. Artık sessizce izlediğin projelerde içindeki enerjiyi ortaya koyup "bu fikrimi denemek istiyorum" diyerek cesaretini sergileyebiliyorsun. Eskiden belki ağır iş yükü altında "buna vaktim yok, önceliklerimi farklı belirledim" diyerek geri adım attığın anlar vardı. Şimdi ise içsel netliğinle ve tutkuyla hareket ediyor, çevrendekilere gerçek vizyonunu yansıtıyorsun. Tuhaf bir sihir gibi bu yeni duruşun iş arkadaşların ve yöneticilerin gözünde büyük saygı uyandırıyor. Çünkü sen işine ve yaşamına sahip çıkıyor, kalbinin derinliklerinden gelen özgüveni her adımına yansıtıyorsun.
Belki de büyük bir projeyi hemen hayata geçiremeyebilirsin. Ama duygusal duruşun çevrendekilerin sana yaklaşımını tamamen dönüştürüyor. Senin içindeki ışık yeni kapılar açıyor ve hayatına beklenmedik bir şekilde büyük başarılar getiriyor. İleri düzey farkındalığa ulaştığında başkalarının duygusal yansımalarını artık kişisel bir saldırı olarak algılamaktan vazgeçersin. Biri sana ters davrandığında "Ne yaptım da böyle oldu?" diye hemen kendini suçlamak yerine belki de o kişinin kendi zor dönemlerinden ya da içsel güvensizliklerinden kaynaklanan bir yansıma olduğunu düşünürsün. Bu, onların her davranışını olduğu gibi kabullenmen ya da sineye çekmen demek değil. Aksine, kendi özdeğerini onların ruh hallerinden ayırarak kendi gerçeğini sağlam bir zeminde tutmayı öğrenirsin. Eğer sınırlarını belirlemen gerekiyorsa bunu nazikçe yaparsın. "Ya ben kötüyüm, ya o kötüdür" gibi yargılamalara kapılmadan yetişkin bir insan olarak "Kendi değerimi biliyorum. Bana uymayanlara hayır diyebilirim. Senin de kendi hikayen var." anlayışıyla yaşamına yön verirsin. İşte bu yaklaşım sana derin bir özgürlük ve içsel zarafet kazandırırken etrafındaki insanların da davranışlarını dönüştürmeye başlar. Belki de şu soruyla yola çıkarsın: bundan sonra sadece gül bahçesi mi olacak hayatım? Elbette her an pırıl pırıl, kusursuz bir deneyim yaşamayacaksın. Acı, hayal kırıklığı ve kayıp gibi insana dair derin duygular zaman zaman kapını çalacak. Ancak artık bu zorluklar seni tam anlamıyla savuramaz. Çünkü kendi içindeki o sağlam köklere sahipsin. Travmalarını tanıma ve onlarla çalışabilme becerin seni her fırtınada sağlam bir ağaç gibi ayakta tutar. Kimi dalların belki kırılır ama gövden öyle güçlü ki tüm fırtınalara meydan okuyacak kadar sağlamdır. Zaman zaman hüzün ve yas dalgaları çarpsa da artık geçmişin değersizlik hikayelerine teslim olmayacaksın. Çünkü sen içsel gücünü keşfettikçe her düşüşün aslında yeniden yükselmek için bir fırsat olduğunu fark edeceksin. Hayatın tüm renklerini kucakladığında en derin yaraların bile senin yeniden doğmanı sağlayacak ilham verici birer basamak olduğunu göreceksin. Bu duruşun yarattığı olağanüstü dönüşümü, çevrene nasıl güçlü bir titreşimsel mesaj gönderdiğini gözlemleyerek kendinde fark edebilirsin. Her sabah uyandığında, "Bugün hangi duygusal frekansta olmak istiyorum ve bunu hangi eylemlerle besleyebilirim?" diye kendine sormak, içsel değerinle barışık bir şekilde yaşamaya başlamanın ilk adımıdır. Belki eski kalıplarına kapıldığını hissettiğinde kısa bir mola verip derin nefes alırsın. Belki hislerini günlüğüne döker ya da bir dostunla içten bir sohbet edersin. Ama asıl hedefin kendi benlik değerini hatırlamak ve bunu dış dünyaya yansıtmaktır. Bu yansıma başkalarının seni sürekli övmesi veya ilahlaştırması demek değildir. Aksine doğal bir saygı, sağlıklı sınırlar ve gerçek sevgi ortamı yaratır. Her ne kadar bu çizgiyi hep kusursuz şekilde korumak mümkün olmasa da, önemli olan bu yolda kararlı adımlarla yürümek ve her tökezlediğinde yeniden ayağa kalkmayı öğrenmektir. Unutma, gerçek güç içsel dönüşümde saklıdır. Her adım seni daha özgür, daha kendinden emin ve daha ışık saçan bir varlık haline getirir. Sonuç olarak gittiğin her yere taşıdığın o ince varlık sandığından çok daha güçlü ve etkilidir. İçsel hikayelerin, duyguların ve inançların sadece ruh halini değil, çevrende şekillenen her olayı ve insanların sana yaklaşımını da derinden etkiler. Kendi köklü inançlarını sorgulayarak, incinmiş yanlarını fark edip şefkatle kucakladığında, içindeki enerjiyi yeniden keşfeder ve dönüştürürsün. İşte bu dönüşüm, hayatının ritmini yeniden yazmaya başlar.
Çünkü enerjin değiştikçe etrafındaki insanların tepkileri de doğal olarak seninle uyum sağlar. Kendini yeniden inşa etmek, geçmişin acılarını her an hatırlamak kadar cesaret ister. Ama sonunda kazanacağın gerçek özgürlük ve derin doyum tüm zorluklara değecektir. Dış koşullar ne kadar çalkantılı olursa olsun, kendi değerinle barışık kalarak onu duygu ve davranışlarınla beslediğinde yaşamının akışını içeriden değiştirebilir ve hayatını en anlamlı haline taşıyabilirsin. Seni bu yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. İçindeki güç ve cesareti keşfederek tekrar tekrar aynı noktalarda patinaj yaptığını hissettiğinde durup derin bir nefes al ve kendine sor. Acaba bu noktada hangi eski inanç veya duygu beni yönlendirmeye çalışıyor? Bazen gözyaşlarıyla, bazen öfke patlamalarıyla, bazen de uzun, sessiz anlarla kendini dinle. Ama her zaman içindeki yaralara dokunarak ilerlemeyi unutma. Her adımda biraz daha hafifleyecek, daha özgün ve daha güçlü hissedeceksin. Ve en sonunda çevrendeki insanların sana davranış biçiminin yavaş yavaş evrildiğini, tüm atmosferin net, sevgi dolu bir hale dönüştüğünü göreceksin. O zaman içinden, "Ben bunu hep yapabilirdim. Tek gereken içsel yolculuğuma cesaretle adım atmaktı" diye fısıldayacaksın. İşte şimdi, başlamak için en doğru an. Kendine inan, yolculuğun tadını çıkar ve hayatının kapılarını arala.